Evet, bugün size revizyon ameliyatlarını anlatacağım. Bu ameliyatlarda önemli olan revizyon ameliyatı olmak istemiyorsanız çok iyi araştırın. Evet, bugün size revizyon ameliyatlarını anlatacağım. Revizyon nedir? Revizyon şudur. Revizyon, ameliyat olmuş kişilerin bu ameliyatta tekrar kilo almalarından dolayı tekrar ikinci bir ameliyata gitmeler. Yani ilk ameliyat düzgün olmazsa ikinci ameliyata yol açıyor. Bu ameliyatlarda önemli olan şu an son verilere göre, dünyadaki Amerika'nın verilerine göre bu ameliyat olan kişiler Amerika'da yaklaşık %30'u tekrar ameliyat oluyor. Türkiye'de ise bu oranın %50 olduğu, yani iki hastadan bir tanesinin tekrar revizyona gidiyor. Bu da şöyle önemli. Bu ameliyat olurken, tüp mide veya bypass olurken siz zayıflamak için çok korkuyorsunuz. Ailenizi götürüyorsunuz, ölümden korkuyorsunuz, komplikasyondan korkuyorsunuz, her şeyden korkuyorsunuz. Sonuç, ameliyat oluyorsunuz, başarılı olmuyor. Bu çok kötü bir şey. Bunun da sebebi şu: bir, doktor tecrübesi, hastane ve doktorun arkasındaki ekip. Bu üçünü sağlamadığınız sürece geri kilo almanız hemen hemen %100. Yani siz bu ameliyat olurken doktoru araştıracaksınız, hastaneyi araştıracaksınız ve doktorun arkasındaki ekibi araştıracaksınız. Tüp mide veya bypass olduktan sonra tekrar kilo aldım, ne yapacağım? Evet, bugün size bunu anlatacağım. Şu bir gerçek: tüp mide oldunuz, bypass oldunuz. İkisinin de kilo alım oranı aynı dünyada. Yani Amerika'da %30, Türkiye'de %50. Ve bu ameliyatların tekrar ikinci ameliyat olduğunuzda daha iyi araştırmanız lazım. Çünkü dönüşü yok. Ve başarı oranı çok düşük. Yani bir doktora gittiniz, ikinci revizyon ameliyat olduğunuzda tekrar kilo aldığınız zaman bunun dönüşü çok zor. Şimdi başlıyorum. Birinci olay: bypass oldum, kilo aldım. Ne yapacağız? Evet. Bypass ameliyatlarında en önemli özellik bypass'ın ilk ameliyatındaki o bağırsak sistemini saymamaları. Yani siz bir hastayı ameliyat ederken biz de ilk başlarda hastanın bağırsağını, ince bağırsağını, yani beyin olan dediğimiz, yani karındaki beyin dediğimiz ince bağırsağın 6 metre olduğunu düşünüyoruz. Ama gördük ki ona göre de bir ameliyat yapıyoruz. Yani 6 metreye göre bir ameliyat yapıyoruz. Yani bu ne yapıyor? İşte 1/3'ünü bölüyoruz, 2 metreden ameliyat yapıyoruz. Ama şunu gördük: 2 metreden yaptığınız ameliyatta geriye bıraktığınız doku 4 metre olması lazım. Bu 10 metre oluyor. İşte bu slaytta gördüğünüz 10 metrelik bir bağırsaktan bahsediyoruz. Hastaya 2 metreden ameliyat yaparsanız hasta tekrar kilo alıyor. Peki biz burada ne yapacağız? Birincisi, bu ameliyat çok zor bir ameliyat. Çünkü hastanın ameliyattan önce tahlilleri lazım. İnce bağırsak uzunlukları, endoskopiler, radyoloji görüntüler, bunları öğrendikten sonra hastaya ne yapacağımızı hastayla konuşuyoruz. Ve genelde bizim yaptığımız iş ne biliyor musunuz? Bizim yaptığımız iş distalizasyon. Yani bağırsağı eski yerinden alıyoruz, daha ileriye götürüp anastomoz yapıyoruz. Tabi bu iş anlattığım gibi kolay olmuyor. İşte bu hasta gastrik bypass ameliyat olmuş. Biz ameliyata girdiğimizde neyi gördük? 1. Mide büyük bırakılmış. 2. Bağırsak sayılmadığı için 3,5 metrede olan bağırsak, kalan bağırsak 7 metre. 7 metrelik bir ince bağırsakta sizin kilo vermeniz mümkün değil. Bu hasta 140 kiloyla girmiş ameliyata. Şeker hastası, ne şekeri düzelmiş ne kilo verim olmuş. 120 kiloya kadar düşmüş, geri kilo almış. Sebep? Bağırsağın uzun olması. Biz ne yaptık ameliyatta? Fazla olan mideyi aldık. Çünkü mideyi de blok yapmış doktor bey. İkincisi de bu gördüğünüz 7 metrelik alanı biz 3,5 metreye taşıdık. Ve hasta daha sonra birinci yılın sonunda 70 kiloya düştü. Burada önemli özellik, bu ameliyatlarda tecrübe çok önemli. Yani hastanın bağırsağını saymanız lazım. Hastanın ihtiyacına göre, hangi hastalığına göre bağırsağın anastomozunu oraya yapmanız lazım. Tekrar belirtiyorum, tüp midede de, bypasslarda da kilo alma oranı aynı. Ben bypass oldum, kilo almam. Öyle bir dünya yok. Öyle bir dünya yok. Bu olay tamamen doktorun tecrübesine bağlı ve ikinci bir şık: bypass olmuş, kilo almış hastaları kimse ameliyat etmez.
Tüp mide olmuş, kilo almış hastaya çok kişi ameliyat edebilir. Onun için bypass olurken çok dikkat etmeniz lazım. Evet, şimdi ikinci ameliyatımıza geçiyoruz. Hasta tüp mide olmuş, aradan zaman geçmiş, kilo almış. Genelde en büyük sorunumuz bu ameliyatlarda ameliyat için girdiğimizde ameliyatta hastanın kilosuna göre midenin yüzde kaç alınacağını belirliyoruz. Bazen %90, bazen %70, bazen %50 alıyoruz. Ama genelde obez hastaların %90'ını almak zorundayız. Tecrübeniz yoksa o koyacağınız, yani tüp mideye adını veren ağızdan girilen bir tüp konuyor. Bu tüpün genişliği çok önemli. Bu tüpü çok geniş korsanız, yani ortalama büyük bir tüp korsanız bu şekilde görüldüğü gibi midenizde böyle büyük kalıyor. Neden böyle yapıyor doktorlar? Çünkü böyle bir ameliyat olduğunuzda komplikasyon oranınız sıfır. Hiçbir komplikasyon yok çünkü ameliyat yok ortada. Tüp mide kaldığı için, mide de orada kaldığı için herhangi bir komplikasyonunuz olma ihtimali zayıf. Onun için de çoğu doktor bunu tercih ediyor. Yeni yetişenler bunu tercih ediyor ve bu ameliyat olduğunuz zaman siz kilo veremiyorsunuz. Kilo vermeyince de bize gelen hastalarda endoskopi yaptığımızda veya radyolojik yöntemle bakıyoruz ki midesi böyle duruyor. Sebep ne? İki tane sebep var. Bir tanesi hastanın tüp mide olduğunda midesinin büyük bırakılması. İkincisi de takipsizlik. Biz şimdi hastaya aldık, tüp mide yapılmış, endoskopi yaptık. Hastanın midesine baktık, midesi çok büyük bırakılmış. Bu hastaya ne yapacağız? Yani hasta tüp mide olurken, tüp mide olmamış aslında. Yani ucundan azıcık alınmış. Ameliyat oldun mu oldu. Evet. Sonuçta hasta o heyecanla, o ilk ameliyat olduğu heyecanla bir kiloyu vermiş, sonra tekrar kilo almış. Yani burada amaç ideal kilosuna gitmeden tekrar kilo almaya başlamış hasta. Bu hasta tekrar ne yapıyoruz bu hastaya biliyor musun? Tekrar tüp mide yapıyoruz. Tüp mide olmuş hastaya tekrar tüp mide yapıyoruz. İyi bir tüp mide ameliyatı olursanız tekrar ikinci ameliyat tüp mide yapamazsınız. Ama bu şekilde gördüğünüz gibi bir hastaysanız, tabii ki mideniz büyükse size tekrar tüp mide yapıldığında kilo veriyorsunuz. Bu hasta olduğu gibi bu hasta yaklaşık 120 kilo ile gelmiş, 100 kiloya düşmüş, tekrar 130 kilo olmuş. Bu hastayı ameliyat ettik. Şu an hastanın güncel kilosu 60 kilo. Çünkü tekrar tüp mide yaptık, gerçek tüp mide. Bu anlatacağım eskilerden hep bant takılırdı midelere. Şu an bantlar da yaklaşık 10 yıl, 20 yıldır duruyor bu bantlar. Hasta kilo alamıyor. Tekrar banttan dolayı, mide bantından dolayı hasta kilo almış. Ama içinde de mide bandı duruyor. Şimdi o ameliyatlarda iki tane seçeneğimiz var. Mide bandı burada görüldüğü gibi eğer midenin içinde görülüyorsa biz bunu endoskopi görüyorlar. Yani ağızdan almamız lazım. Eğer dışarıdan almaya kalkarsak çok tehlikeli bir iş yapmış oluruz. Diğer taraftan endoskopi yaptık, mide bandı görmüyoruz. O zaman biz bu ameliyatla içeri girip mide bandını çıkartıp daha sonra tüp mide yapıyoruz. Basit bir ameliyat. Bu hastalarda çok sorun yaşamıyoruz. Bu hastalarda bandı çıkardıktan sonra kolaylıkla tüp mide yapılabiliyor. Bunlar genelde eski hastalar, yani 10 yıllık, 20 yıllık hastalar. Genelde şu an Türkiye'de bant kullanılmıyor. Evet, yine eski bir yöntem, mide katlama yöntemi yapılır, rolling diye. Hatta şu an dünyada şunu yaygınlaştırıyorlar. Buna inanmayın. Intragastrik olarak mide katlanıyor. Endoskopi olarak katlanıyor. Biz bunu yaklaşık 20 yıl önce denedik. Tüp mide olmadan önce insanlar midesini katladık, diktik dışarıdan, küçülttük mideyi. Ama olmadı. Çünkü hormonal dengeyi bozamadık. Şimdi yaklaşık yüksek paralarla intragastrik plikasyon dedikleri ağızdan girip endoskopik yolla midenizi küçültüp zayıflatacaklarını söylüyor. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Yıllarca bu denendi. Başarılı olmadı. Buna verilen paraya, zamana ve emeğe yazık. Benim görüşüm. Böyle bir hasta geldiğinde biz ne yapıyoruz? Genelde kilo alıyorlar. Katlamış mide, katlanmış mide. Tekrar bu ameliyatta gördüğünüz gibi mide katlı şekilde. Hastanın hormonik dengesi bozulmadığı için hasta kilo veremiyor. Çünkü hormon salınıyor, hasta yemek yiyor. Bu hastalarda öncelikle bu hat açılıyor. Daha sonra kalan mide tekrar tüp mide haline geçiyor. Yani katlamadan tüp mide yapıyoruz. Onun için benden size tavsiye, siz endoskopik olarak midenizi katlayacağız, zayıflayacağız diyorlarsa inanmayın. Tüp mide ameliyatlarında en büyük sorun reflü. Bir hastada eğer ameliyata girerken, siz ama hastayı eğer ameliyata hazırlarken hastayı iyi dinlemezseniz,
reflüsü var mı? Endoskopi yaparken reflüsü var mı? Veya şekeri var mı? İnsülin direnci. Bunları araştırmadan bir ameliyat yaparsanız ileride ikinci bir ameliyata yol açarsınız. Bu anlatacağım şey hasta tüp mide olmuş fakat reflüsü devam ediyor. Veya bypass olmuş, mini gastrik bypass olmuş, reflüsü devam ediyor. O zaman bu hastalara biz Roentgen gastrik bypass yapıyoruz. Yani siz tüp mide yaptınız, burada gördüğü gibi reflü oluştu. Bu hastaya tekrar ikinci bir ameliyat olarak bu gördüğünüz Roentgen gastrik bypass yapıyoruz. Veya mini gastrik bypass yaptığınız hastaya yine reflüsü vardı ameliyattan önce. Ameliyatı geçilmediği için yine bu hastaya biz Roentgen gastrik bypass yapıyoruz. Burada önemli özellik hastanın ameliyattan önce reflüsünün olup olmadığı. Eğer siz hastanın reflüsü varsa o zaman ona göre tedbir almanız lazım. Bizim önerimiz reflüsü olan hastaya öncelikle tercihimiz Roentgen gastrik bypass. Ama ikinci bir yöntem daha var. Hem reflüyü ameliyat edip hem de tüp mide yapıyoruz. Bu bütün revizyon ameliyatlarının asıl sebebi ne biliyor musunuz? Sizlersiniz. Kusura bakmayın. Çünkü neden? Siz araştırmadan ameliyat ediyorsunuz. Bu buzdolabı değil. Her tarafta aynı marka yok. Bu ameliyat yeni bir ameliyat. Bu ameliyat yeni olduğu için doktorun geçmişini, hastanın özelliklerini veya hastanenin özelliklerini araştırmanız lazım. Burada doktor tecrübesi, hastane, ekip çok önemli. Sizi kim takip edecek? Yoksa bu ameliyatı yaptık bir daha sizi görmeyecek. Öyle bir dünya yok. Bu ameliyatlar eğer ekip arkasında yoksa doktor tek başına hiçbir şeydir. Gerçekten bu işi çok iyi yapan insanlar var. İşte onları bulmanız lazım. Biri bensem de çok iyi araştırmanız lazım. Ben kaç ameliyat yapmışım, nerede yapmışım, komplikasyonum kaç tane, revizyonum kaç tane, bunları araştırmanız lazım. Doktora sormanız lazım. Bunun geçmişe dönük ispatlanması lazım. Bunu böyle yapmayalım. Sebebi de şu, bunu araştırmadan ameliyat olmayın. Bunu Türkiye'de ve yurt dışında gerçekten araştırarak ameliyat olursanız siz revizyon ameliyatı olmazsınız. Yani revizyon ameliyatı olmak istemiyorsanız çok iyi araştırın. Eğer araştırmazsanız sonunuz bu hastalar gibi olur.